Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Fırın kullanmadan tavada kısa sürede köstebek pasta nasıl yapılır onun tarifini vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak kremamızı hazırlayarak başlayalım. 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta sarısı, 2 su bardağı süt. Tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Ocağın üzerine alarak sürekli karıştırarak koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirme işlemine devam edelim. Koyulaşan kremanın altını kapatalım. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya ekleyerek karıştıralım. Kremamızı soğutmaya bırakalım. Hamuru için 3 adet tam yumurta, 1 çay bardağı toz şekeri azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edelim. 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao ekleyelim. Bir çay bardağı ılık suyu da azar azar ekleyerek pürüzsüz bir hamur hazırlayalım. İki yemek kaşığı sıvı yağ, 'hazırladığımız kek harcı 2 eşit olacak şekilde bölelim. Tavamızı önceden ısıtalım. Kek harcının yarısını tavaya dökerek kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakalım. Üzeri kabuk bağlayan kekimizi dikkatli bir şekilde ters çevirelim. Diğer tarafı da kontrollü bir şekilde pişirmeye devam edelim. Pişen keki servis tabağına alalım ve soğutmaya bırakalım. Çay bardağı yardımıyla yuvarlak keselim. Kalan parçaları üzeri için mutfak robotunda un haline getirelim. Evet, un haline gelen kek parçalarını geniş bir tabağın içine alalım. Soğuttuğumuz kremayı çırpma kabına aldıktan sonra 1 paket toz krem şanti ekleyelim ve köpük köpük olana kadar çırpalım. Ne kadar karıştırırsak o kadar kıvamlı bir krema elde etmiş oluruz.
Hazırladığımız kremayı sıkma poşetine alalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hazırladığım yuvarlak kek parçalarını bir kaşık yardımıyla süt ile ıslatıyorum. Her bir kek parçasına 2 dilim muz koyalım. Kremamızı üzerine dikkatli bir şekilde sıkalım. Kek kırıntılarına her tarafına gelecek şekilde köstebek pastamızı mantolayalım. Evet, kalan kekleri de aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Fırın kullanmadan kısa sürede tavada sizler de köstebek pasta hazırlayabilirsiniz. Lezzetinde hiçbir farklılık yok. Evet, kalan kek harcımı aynı yöntemle pişirmeye devam ediyorum. Diğer tarafı da pişirdikten sonra servis tabağına alıyorum. Çay bardağı yardımıyla kesiyorum. Alt tabana süt ile ısladıktan sonra muz dilimleri yerleştiriyorum. Kalan kremayı da kontrollü bir şekilde üzerlerine sıkıyorum. Kremadan sonra üzerlerini mantolama yapıyorum. O kadar lezzetli oldu ki mutlaka deneyin. Kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.
Kolay gelsin herkese.